Şimdi şöyle kaldırıyoruz ve ters çeviriyoruz sevgili dostlar. Biraz daha pişsin. Şimdi de ne yapıyoruz? Ah sevgili dostlar, öbür ocaklarda neler yaşadık, neler çektiydik. Sevgili dostlar, bugün size farklı ama harika bir mücver yapacağım. Mücver için bir tane soğanım var, 2 tane havucum var, 2 tane kırmızı biberim var, 2 tane yeşil biberim var, dereotum ve maydanozum var azar azar. Bir tane de kocamanından kabağım var. 6 tane yumurtam var, tuzum var, unum var, kabartma tozum var ve baharatlarım var. Baharat herkes isteğine göre. Şimdi ne yapacağız? Kabakla başlayacağız işe. Şöyle koyalım bakalım. İşimizi sıraya bindirelim sevgili dostlar. Şimdi karıştırma kabımızı şuraya alıyoruz. Ondan sonra şu havuçlarımızı yıkadık, hazır. Hepsini yıkadım. Şimdi ben şef bıçağımı bir bulup almam lazım. Tabii bulursam. Şöyle biberlerimizi doğrayalım. Elimizin altından çıksın. Olabildiğince ince kıyacağız sevgili dostlar. Öyle ince kıyacağız ki şöyle uzun ve ince. Çünkü bize görseli de lazım, lezzeti de lazım. Yani aman ben sıkılırım, bu kadar ince nasıl doğrarım? Düşünmeyin lütfen. Gerçekten güzel oluyor. Şimdi görselini gördüğünüzde hak vereceksiniz benim ne demek istediğime. Onlar eskidendi. Şimdi herkes bilinçlendi. Hele kabağımız tamamen doğal. Evet. Yayladan geldi. Yetiştirenden Allah razı olsun. Evet, bize ikram edenden Allah razı olsun. Ben sabahleyin kavurdum sevgili dostlar böyle. Biz ona çitme diyoruz. Kabak çitmesi diyoruz. Yaptım. Mükemmeldi tadı. Tabii onu size göstermedim. Aydıncık'a selamlar. Aydıncık'ın köyünden geldi. Evet. Şöyle kabuğunu soyacağız Allah izin verirse havucu. Bakın işte bu şekilde doğrayacağız. İşte bu da tamam. Şimdi neye geldi sıra? Şimdi dereotuna maydanoza geldi. Soğan. Soğan da en son kızım ya gözüme gidiyor ya. Olabildiğince ince doğrayalım sevgili dostlar. Sevgili dostlar bakın şöyle bir kestik. Daha küçük kabağı alabilirdik. Ben bunu beğendim. Şimdi bir de buradan kestik. Şöyle. Bu normal düz kabak. Evet. Fazla gelişmiş ama bu. Fazla gelişmiş değil. İçi çekirdekleşmeye yüz tutmuş. Bakın. Öyle de içinde çok da çekirdeği yok. Güzel sulanırsa kabak
böyle güzel yetişir. Cennet gibi koktu kabak ha. O ne demek kız? Çok güzel kokuyor. Ne demişler kabuğu? Önce kabuğunu soyacağım şöyle şu şekilde. Kabuğu sevgili dostlar. Eğer kabuk taze olsaydı soymamıza gerek yoktu ama kabuğumuz biraz sert olduğu için siz eğer normal kabaktan yaparsanız sizin isteğinize bağlı şey. Bakın şimdi bu şekilde incecik doğrayacağım önce. Olabildiğince ince. Dostlar, size nasıl doğrandığını ilk göstereyim. Ondan sonrasını ben kendim doğrayacağım zaten. İşte bu şekilde doğrayacağız. Sevgili dostlar, bazen bu kızın elinden bıkmış gibi hissediyorum kendimi. Soğanı ikiye böldüm diye Neyse bana elimden kıyameti bıktığını koparıyor. yurt dışındaki izleyicilerin anlamıyor. İngilizce çevirilerde. Anlasınlar ne yapayım. Bakın bunu da aynı incelikte doğruyorum sevgili dostlar. Yani olabildiğinin en incesini doğrayacağız. Elimizden geldiği kadar. Bunu doğramadan önce sevgili dostlar şunun üzerine şöyle birazcık tuz atalım ki çok değil şöyle bir parça şöyle de yapalım. Bu yumuşasın. Kabak çok çabuk yumuşar. Bu şekilde o yumuşarken biz soğanımızı doğramaya devam edelim. Dostlar soğanlarımızı da şöyle tel tel ediyoruz. Ve bunun üzerine ilave ediyoruz şöyle. Şimdi şöyle alıyorum önüme. Beyazıyla sarısını ayırıyorum sevgili dostlar. Şimdi bu şekilde ayırıyorum. Getir kızım. Böyle bu şekilde tek tek ayıracağım. Bakın sevgili dostlar hepsini böyle ayıracağız. Dedim ya mücver yapacağız ama farklı, harika, değişik bir mücver yapacağız. Biz 4 kişiyiz ama belki 2 de misafirimiz gelir diye 6 tane yaptım yumurtayı. Şimdi yumurtalarımızı çöpe atıp elimi yıkayıp geliyorum. Şöyle biraz da pul biber atalım. Biz acıyı seviyoruz sevgili dostlar. Bu kadar yeterli. Biraz da karabiber. Herkes baharatını kendine göre atsın. Sağlığına göre. Evet. Sağlığı el verdiği sürecesine. Şöyle 1, 2, 3, 4 kaşık da un koydum sevgili dostlar. Şöyle yemek kaşığıyla 1, 2, 3, 4 kaşık da yağ koydum. Sıvı yağ. Başka ne koyacağım? Ha bir de kabartma tozu koyacağım ama yarım paket. Tamamını değil. Bunun yarısını. Anne Ömercan'a sevgiler. Saygılar. Ömercan'ı seviyoruz. Ömercan bizim gizli takipçimizmiş. Evet. Öğrendik. Gizli hayranımız. Evet. Ömercan'a teşekkür Bütün ediyoruz. annemin repliklerini biliyor.
Evet. Bütün konuşmalarını, klişeleri, aynı kelimeleri. Yani beni yaşatıyor. Evet. Ben Ve sevgili çok dostlar, seviyor. elimi sokup karıştıracağım. Siz de lütfen elinizi sokar karıştırırsanız emin olun daha güzel sonuç alacaksınız. Bakın böyle rengarenk harika bir şeyimiz olacak. Mücverimiz. Bu şekilde koyacağız. Altını biraz kıstırdım. Anneciğim senden tarafta. Bakın şu şekilde şöyle toplayarak güzelce ortasını şu şekilde açıyoruz. Ve yumurtamızın sarısını şöyle altını kıstık. Yavaş yavaş sevgili dostlar, öyle çok değil. Şimdi şöyle alıyoruz. Bakın şöyle koyuyoruz. Sonra da ortasını bu şekilde açıyoruz. Bakın bu şekilde açıyoruz. Ve ortasına da yumurtamızı koyuyoruz. Elini öbür taraftan al anneciğim. Bakın bu şekilde büyüklüğünü birer kişilik sevgili dostlar. Bu şekilde şöyle güzelce koyduktan sonra ortasına ne yapıyoruz? Yumurtamızı kırıyoruz ve güzel güzel kızarmasını bekliyoruz. Şimdi şöyle kaldırıyoruz ve ters çeviriyoruz sevgili dostlar. Biraz daha pişsin. Şimdi de ne yapıyoruz? Ah sevgili dostlar, öbür ocaklarda neler yaşadık, neler çektiydik. Bakın sevgili dostlar, harika oldu. Şimdi bunlar da biraz daha pişsinler. Devam edeceğiz. Üzerine de şuradan birer kaşık yoğurt koyalım mı? Biz sadece Annemin torunu geldiği için evet. bu Benim toruna. toruncuğumun bunlar. Yeğenimin okulundaki bütün öğretmenlere teşekkür ediyoruz. İlgi Evet. ve alakalarından dolayı. Benim torunumun okulunda bugün benim torunumla çok güzel ilgilenmişler sevgili dostlar. Hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah onların evlatlarını inşallah mutlu mesut etsin. Amin. Gerçekten hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ekmeğini de, bak orada ekmek de var. Afiyet olsun, güzel oğlum. Ve bitti. Ve gitti. Ekmeğini de al.
Afiyet olsun yiyelim. Sevgili dostlar, şimdi çeviriyorum. Sabırsızlık. Sevgili dostlar, mücverlerimiz harika oldu. Birer kişilik. Porsiyonlu. Evet, birer porsiyonlu. Ve şimdi servis yapacağım, Allah izin verirse bitirdim. Sevgili dostlar, bugün bir babaanne olarak torunumla gurur duydum. Nihal Erdem Lisesi'ne, yani Mersin Nihal Erdem Lisesi'ne, öğretmenlerine ve müdür beyine, bütün çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle de rehber öğretmenimize çok çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Benim torunuma bazı sorular sormuş. Ama benim torunum gayet dürüst bir şekilde cevap vermiş. Eğer benim torunumu ben dürüst yetiştirmemiş olsaydım, benim torunum derdi ki evet biz çok fakiriz, bana yardım edin derdi ve o parayı alıp harcardı. Benim torunum demiş ki benim babaannemin durumu çok iyi demiş. Maddi durumumuz çok iyi demiş. O dürüstlüğünden dolayı iyi bir çocuk yetiştirdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Ayrıca torunumla da gurur duyuyorum. Öğretmenlerimize de ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Ve sevgili dostlar, gelelim mücverimize. Mücverimiz harika oldu. Bakın, mükemmel oldu. Ve o kadar mükemmel oldu ki sebzeleri de pişti, ortasındaki yumurtası da pişti ve harika oldu sevgili dostlar. Hepinizin yapmasını tavsiye ederim. Özellikle ufak çocuğu olanlar, sebze yemeyen çocuklarımıza yedirebiliriz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun ve şimdi bakayım tadına. Ben de dış ses olarak öğretmenlerimizin ellerinden öperim. Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bakın, harika pişmiş. İçi de Bir dışı de da. kesebileydin iyiydi. Mükemmel olmuş. Ben de yemek istiyorum. Hemen kapatıyorum kamerayı.